Merhaba değerli izleyiciler, Pirhanoğlu'nun penceresinden sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Yeni bir programla huzurunuzdayım. Bu çalışmamızda geleceğin nesillerini, dinamik nesillerini yetiştiren göz aydınlığı, huzur kaynağı Türk aile yapısını ele alacağım. Türk aile yapısı sos veriyor. Türk aile yapısı nasıl, neden bu hale geldi, bozuldu? Bunlara değineceğim. Aile yapımızı olumsuz etkileyen, karı koca ilişkilerini olumsuz etki eden aile içi şiddet ve cinayetle sonuçlanan boşanma nedenleri nelerdir? Bunların üzerinde duracağım. Evet, tarih boyunca önemli değişimler geçirmiş olan Türk aile yapısı modernleşmeyle birlikte ve geleneksel aile modeliyle birlikte günümüze kadar gelmiş, bir takım değişimler geçirmiş, kültürel, ekonomik, sosyal, siyasal bir takım değişimler geçirmiş. Boşanma oranlarındaki artışlar var. Buna benzer gibi çok konuyu ele alacağım. Evet, neden, nasıl Türk aile yapısı bozuldu? Sosyal medyaya baktığımızda sabah kuşakları ve akşam kuşaklarında ailenin durumunu görüyoruz. İçler acısı bir durumu söz konusu. Gerçekten de insanı derinden yaralayan o programlara baktığımızda büyük sıkıntılar olduğunu görmekteyiz. Bütün bu konuya bütünüyle ele almaya çalışacağım. Evet, şimdi konuya geçebiliriz. Öncelikli olarak birincisi Türk aile yapısına bir genel bakışla başlayalım. Türk aile yapısı İslam'la birlikte çok önemli, güzel yapıya sahip bir aile modelidir. Dedenin, ninenin, baba ve annenin çocukların olmuş olduğu bir aile modelidir. Dede ve ninenin olması, o ailede büyüklerin olması bir bakıma anne ve babanın çocuklar üzerindeki ilgisizliğini dede ve nine yapmaktadır. Çocukların eğitiminden tutun görgü kurallarına varıncaya kadar o ailede bulunan yaşlı insanla, yani dede ve nine konumunda olan insanlar yapıyorlardı. Maalesef bu geleneksel yapıdan uzaklaştık. Modern bir aile yapısına geçtik. Yani işte çekirdek aile diyoruz. Karı, koca ve çocuklardan oluşan bir aile modeli. Maalesef burada da yine sorunlar yaşanıyor ve ta ki doğurganlık oranları düştüğünden dolayı, Türk toplumunda doğurganlık oranları düştüğünden dolayı bu sefer de çekirdek atom aileye doğru yönelilmektedir. Evet, şimdi burada sonuçlara baktığımızda sonuçlarda ne vardır? Geleneksel aile modellerinde baskın karakterler vardır. Yani özellikle erkek ailenin dominant, baskın bir karakteridir. Ve kadın hiçe sayılmaktadır. Dolayısıyla bütün kararlar oradan geçmektedir. Dini yorumlamada da yanlışlıklar vardır maalesef. O yorumlamalarda erkek ailenin reisi olarak görülmüştür. Ve dolayısıyla da bazı yine dini yorumlarda ayetlerin yanlış yorumlamalarından kaynaklanan bir durum söz konusudur ki kadının dövme meselesi ortaya çıkmaktadır. Oysa ki orada aile içerisindeki şiddete dayanamayan kadının ayrılmasıyla, yani bir süre ayrı kalması ya da temelli ayrı kalmasıyla ilgili bir yorum vardır. Bunu göz ardı edilmektedir. Evet, birincisi Türk aile yapısında demek ki büyük değişiklikler meydana gelmiş. Kentleşme, yani köyden kente göçler başlamak suretiyle bir modernleşme başlıyor. Tabii ki köyden, kırsaldan kente niçin göçülür? Çünkü bu da yine ekonomik ve iktisadi durumlardır. Yani sosyal ve siyasal tercihler neticesinde köyden kente göç başlıyor. Yani kişi kendi köyünde, kırsalında üretmiş olduğu ürünün değerini
alacak olursa, karşılığını almış olursa, yani orada hem maddi bir geçim sağlayıp hem de aynı zamanda o yüksek maddi gelirle birlikte evinde yuvasında huzur olunca niye kente göçsün ki? Her türlü o köyde işte okulundan tut sağlık ocağına varınca her türlü imkanlar varsa dolayısıyla insanlar buradan kente göç etmiş olmazlar. Ama maalesef işte 60'lı yıllardan başlayıp günümüze kadar bu sürekli devam ediyor. Yani baktığımızda istatistiklere göre baktığımızda toplumun yani nüfusun %80'inin kentlerde ve %20'sinin de köylerde yaşadığını biliyoruz. Dolayısıyla da tekrar insanları köye doğru yöneltmek için köy ortamlarının, kırsal ortamlarının tamamen modernize edilmek suretiyle imkanlar, siyasi ve politik bir takım çalışmalar yapmak suretiyle onları ne yapabiliriz? Tekrar kazanabiliriz. İkincisi sosyal dinamikler ve var. Dolayısıyla da köyden kente giden insanlar tamamen uyum sağlayamıyorlar. İşte maddiyat peşinde koştururken yani ekonomisini düzeltmek için iş peşine koştururken ailesini ihmal etme durumunda kalıyor. Ve zaman zaman aile içi tartışmalar söz konusu oluyor. Çatışmalar ve tartışmalar. Hatta bu tartışmaların kavgalara kadar gittiğini ve sonuçta boşanmalar olduğunu, hatta bu boşanmalarda cinayetle sonuçlandığını biliyoruz. Neden böyle oluyor? Çünkü şehire tam uyum sağlanamıyor. Kişi orada ekonomik bağımsızlığını kazanamıyor. Çünkü kentte varsıllar var ve yoksullar var. Varsıllar alabildiğine zenginliğe sahipler. Yani şöyle düşünün, mesela Gökdelen'de yaşayan insan ile hemen dibinde gecekondu dediğimiz yani vasat bile olmayan bir ev yapısına sahip olan bir aile düşünün. Burada huzur bulması, o ailenin huzurlu olması mümkün değildir. Demek ki burada bir çarpıklık var. Öncelikli olarak siyasilerin bu çarpıklığı gidermesi lazım. Yani orada gelir dağılımda eşit ve adil bir dağılım olması lazım ki oradaki ailelerde kendi ekonomik seviyelerini yükselsinler ve böylece yaşam standartlarında yükseltmiş olsunlar. Demek ki sosyal ve dinamikler etki edebiliyor aile yuvasının bozulmasına yahut da olumsuz bir şekilde etkilenmesine sebebiyet veriyor. Modernleşme aynı zamanda geleneksel aile yapısıyla bir çatışma yaşar. Yani bir tarafta modern bir aile, bir tarafta da diyelim ki işte geleneksel bir aileyi düşünün. Burada da kültürel uyumsuzluklar vardır. Bu kültürel uyumsuzluklar da aile içi huzursuzluğa sebebiyet verir. Çünkü yanı başındaki varsıl olan modern bir aileyi düşünün. Onun ulaşmış olduğu imkanlar vardır. Ama diğer tarafta da yoksul olan o ailenin yani belki köyden kente göçmüş ama ekonomik bağımsız kazanamamış olan bu ailenin de istekleri, talepleri vardır aile bireylerinin. Karşılanmayınca ne yapar? Yine aile içi tartışmalara sebebiyet verir ve bu tartışmalar ta ki kavgalara ve ayrılmalarda sebebiyet verebilir. Diğer bir husus ise aile içi iletişim değişiklikleri. Şimdi eskiden geleneksel bir aile yapımız vardı ve herkes bir aradaydılar. Dolayısıyla da iletişim kurulabiliyordu. Yani diyaloglu bir ortam vardı. Bir arada bir sofranın başında oturuluyordu ve orada insanlar konuşabiliyorlar, dertleşebiliyorlar, dertlerini, sorunlarını paylaşabiliyorlardı. Ama günümüzde teknoloji de ileri safhaya başlayınca artık kitle iletişim araçlarda insanların eline, evine kadar girince bu sefer de iletişim kopukluğu meydana geliyor. Hem karı koca arasında hem çocuklar arasında, yani çocukların kendi aralarında, çocukların ebeveynler arasında bir iletişim kopukluğu meydana geliyor. Bu da tabii ki
yine o aile yapısını olumsuz etkileyen sebeplerden birisidir. Diğer bir husus ise kültürel değişmelerdir. Şimdi köydeki kültür ile kasabadaki kültür ile kentteki kültür bir değildir. Yani birbirine yakınlıkları vardır ama çok da yakın değillerdir. Farklı anlayışları vardır. Mesela şehir kültüründe insanlar diyelim ki işte bir sofraya oturdukları zaman herkes ayrı ayrı tabaklardan yemeklerini yerler. Köylü olan insanlar ise bir tabak içerisinde veya bir sahan içerisinde yemeklerini paylaşırlar. Şimdi bu da çok önemli bir faktördür. Göz ardı edilmemesi gereken faktörlerden birisidir. Dolayısıyla da burada bir kültürel bir ayrım söz konusu. Diğer bir husus ise mesela örnek vereyim. Diyelim ki evlenecek eşlerde kültür farklarının olmaması da gerekir. Yani birbirine çok yakın ya da aynı kültürde olmaları gerekir. Örnek vereyim. Diyelim ki mesela işte bir kuyumcunun kızıyla işte demircinin ya da kömürcünün oğlu evlenecek olurlarsa evlenebilirler mi? Evlenebilirler. Ama burada bir sorun var. Çünkü kuyumcunun kızı el bebek gül bebek beslenmiş büyümüş. Yani daha modern ortamlarda büyümüş. Ama işte demircinin çocuğu sürekli ispas içerisindedir. Ve her gün gelecektir, her gün yıkanma, her gün temizlik söz konusudur. Bu da ne yapar? Karı koca arasında ilişkilerini azaltabilir. Hatta burada ileriye doğru kavgalara, tartışmalarda sebebiyet verir. Onun için de eskiler demişlerdi, dengi dengine olmalıdır. Yani erkek ve kadın birbirine çok denk olmalıdırlar ki yuvalarına mutlu olsunlar. Bu mutluluk çocuklarına da yansısın ve geleceğin nesillerine de yansımış olsun. Evet. Beşincisi, Türk aile kurumuna olumsuz etkileri olmalarından birisi de boşanma oranlarıdır. Bu boşanma oranları sürekli ne yapıyor? Televizyonlarda gördüğümüz kadarıyla boşanmalar bir bakıma aile yapısını dağıtıyor. Aynı zamanda ahlaki bir durum da söz konusu. Yani bir bakıyorsunuz ki birisinden mesela nikahlı birisi boşanmadan başka bir erkekle veya başka bir kadınla ilişkide bulunabiliyor. Bunlar doğru değildir. Ahlaki de değildir. Yani tamamen boşanmış olması lazım. Kaldı ki bu boşanmaların da mahkemelerde büyük dosyalar oluşturduğunu ve yük oluşturduğunu da biliyoruz. Onun için de her şeyden önce çok ciddi bir eğitim olması gerekiyor. Yani burada da eğitimsizlik ortaya çıkıyor maalesef. Dolayısıyla da kesinlikle birisinden ilişkini koparmadan başka partnerler bulunması doğru değildir. Burada bir farklı bir duruma da değinmek istiyorum. Mesela evlenmelerde genellikle sıkıntılardan birisi de nedir bu? İşte resmi nikah, dini nikah diye bir ayrım var. Oysa ki nikah birdir. Yani sözleşme, akit bir olur. İki sözleşmede bir akit olmaz. Maalesef imam nikahı deniliyor. İşte ki bu dini nikah demektir. Din nikah mı, resmi nikah mı? Resmi nikah yerine geçer. Sözleşmedir, akittir. Dolayısıyla da burada dini nikah yani resmi nikah yapıldıktan sonra artık dini bir merasim, bir dini dua şeklinde de düşünebiliriz. Ama bunun maalesef burada bir ikilem söz konusu ki insanlar bu ikilemi kullanabiliyorlar. Yani resmen boşanmadığı halde dinen bir başka gidiyor nikah yaptırıyor başkasından, yani imam nikah yaptırıyor başkasından hayatını sürdürmeye devam ediyor. Böyle bir çelişik olabilir mi? Evli insanların başka insanlarından yani resmen boşanmadan veya dinen boşanmadan başka bir kişiyle yeni bir nikah yapıp evlenmeleri, yuvalarını sürdürmeleri mümkün değildir, doğru değildir, ahlaki değildir ve dini de değildir. Dolayısıyla da buna da çok dikkat edilmesi lazım gelir. Burada da Diyanet İşleri Başkanlığı Din Yüksek Kurulu'nun mutlaka bu konuya bir
çözüm getirmesi gerekir. Maalesef bu istismar ediliyor. Yani resmen birisinden nikahlıyken ondan bağını koparmadan gidiyor başka birisinden dini nikah yaptırıyor. Yani imam nikah yaptırıyor. Dolayısıyla da orada başka bir hayat sürdürmeye çalışıyor. Burada imamlar da çok dikkat etmesi lazım. Yani böyle bir şeye alet olmamaları lazımdır. Evet. Bu da bir sorundur. Büyük sorunlardan, yani Türk aile yapısını olumsuz etkileyen durumlardan birisidir. Diğer bir ise aile içi şiddet. Peki aile içi şiddet diyoruz da işte o sabah kuşakları önüne akşam kuşaklarına baktığımız zaman burada işte şikayetlerin genellikle aile içi şiddetten kaynaklandığını, işte ayrılmaların, kaçmaların vesairenin buradan kaynaklandığını görüyoruz. Nedir aile içi şiddet? Ya burada bir iletişimsizlik var söz konusu. İki, kadın erkek isteklerin ve taleplerinin karşılanmadığı, ki mesela diyelim ki kadın erkeğinden beklenti içerisindedir. Erkeği bunu ekonomik bir bağımsızlığa sahip olmadığı için karşılamadığından dolayı bu bir ayrılma veya boşanma gerekçesi, hatta boşanma konusunda, yani boşanmayla yüzle gelmiş olan insanların da bakıyoruz. Erkek benden boşanamazsın diyor. Ya kardeşim, kadın boşanmak istiyorsa ayrılır. Bu kadar şeydi. Tabii ki bu işi burada getirmemek lazım. Ama ayrılmak istiyorsa ne yapacaksın? Müsaade edeceksin. Ya benimsin ya kara toprağın diye bir sefer de ne yapıyor? Kadını dövmeye, şiddet uygulamaya ve aynı zamanda cinayetle ne yapmış oluyor? Sonuçlanmış oluyor. Evet. Peki bütün bu olumsuzluklara baktık. Yani Türk aile yapısını olumsuz etkileyen, sos veren, yani aile yapısını bozan sebep ve nedenlerin başında dediğimiz gibi sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik gibi sebepler vardır. Hatta dini yanlış yorumlama da sebeptir bunların içerisinde. Dolayısıyla da bütün bunların neticesinde ne yapmamız gerekir? Burada çözüm yolu nedir? Çözümler ne olması lazım? Bunun üzerinde biraz durmaya çalışalım. Evet, çözüm yolları nedir? Bir sefer köyden kente göçü önlemek lazım. Kesin. Yani köy ortamını daha iyi şartlar ve koşullar oluşturmak suretiyle hayvancılık ve ziraatçılığı, yani tarıma çok büyük destekler ve fonlar vermek suretiyle köyden kenti göçü önlemek lazım ya da teşvik edip tekrar köy ve kırsala dönüşü sağlamak lazım. Kişi orada mutlu olabileceği bir üretim yaparsa, üretiminin işte piyasa koşulları içerisinde en iyisine satmış olursa ve mutlu bir ekonomik bağımsızlığa ulaşmış olursa ne diye köyden kente gitsin? Yani kentte olan bütün özellikler köyde, kırsalda olursa, öyle bir yapılanma olursa neden göçüsün? Birincisi bu önlemek lazım. Yani göçü önlemek lazım ya da durdurmak lazım. Durdurduktan sonra da tekrar o kentteki insanları köye kazandırmak, kırsala yöneltmek lazım. Yani o kentteki birikimi dağıtmak lazım. Çünkü kentteki nüfus çoğaldıkça orada da işsizlik, açsızlık meydana geliyor ve burada da çatışmalara sebebiyet veriyor. Birincisi demek ki kesin köyden kente göçü durdurmak ya da kentten köye, kırsala doğru, kasabaya doğru insanları yöneltebilecek ciddi siyasal, politik tercihler yapmak lazım. Kişileri özendireceksiniz. Diğer bir husus ise fabrikalaşma ve sanayileşmenin de etkisi büyüktür burada. Çünkü insanlar köyde, kırsalda, tarımdan, hayvancılıktan mutlu olabileceği bir ekonomiye sahip olmayınca, yani ürettiğinin karşılığını da alamayınca kente göçeyim, orada karnımı doyurayım, işte orada geçim sağlayayım diye düşünür.
Çünkü orada fabrika var, orada sanayi var diye düşünüyor. Oysa ki burada bizim ülkemizin sıkıntılarından birisi de sanayileşme